Konnektörlerden altın çıkarma. Konnektörler güç aktarımı için kullanılan ürünlerdir arkadaşlar. Yani elektriksel aksamlar, internet aksamları ve güç, voltaj gibi elektriksel akımları iletkenlik sağlayan ürünlerden biridir. Bu konnektörlerin uç kısımları daha iyi iletken olsun diye altın kaplama yapılır. Biz de bu altın kaplamaları kimyasal yöntemler ile saf hale getirip saf madenler üretip bir gelir elde edebiliyoruz. Sizler de bizim yaptığımız gibi bu videoyu takip edin. Videodaki işlemleri birebir aynı şekilde yaparak arkadaşlar saf altın madenine ulaşabilirsiniz. Videomuzu dikkatlice izleyin. Kullandığımız ürünler ile birebir aynı işlemleri yapabilirsiniz. Konnektörlerimizi ne ile işliyoruz arkadaşlar? Kaplamalı ürünler için üretmiş olduğumuz Gold Washing altın yıkama sıvımız ile işliyoruz. Dumansız bir şekilde altın madenimizi içine alıyoruz ve çökertme işlemini gerçekleştirdikten sonra saf altın madenine ulaşabiliyoruz. Şimdi Gold Washing altın yıkama sıvımız ile konnektörlerimizi işlemeye başlayalım. Sizler de bizim yaptığımız gibi bütün kaplamalı ürünlerde arkadaşlar. Bakın bu da bir kaplamalı bir ürün. Diğer cep telefonu boardları, anakart pimleri vesaire vesaire. Sarı olarak görmüş olduğunuz bütün ürünlerde altın kaplama mevcuttur. Bu elektronik dünyasında altın madeni mecburen kullanılmak zorunda daha iletkenlik sağlamak için. Şimdi Gold Washing sıvımız ile konnektör pimlerimizi işliyoruz ve saf altın madenini çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi pim uçları yani metal kapsamı altın kaplama. Şöyle daha yakından göstereyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi altın kaplamalı arkadaşlar konnektör uçlarımız. Bunları şimdi altın yıkama sıvımız ile işliyoruz. Evet, konnektör uçlarımızı cam beherimize boşaltıyoruz. Şöyle boşaltalım. Evet, şimdi ne ilave edeceğiz arkadaşlar? Gold Washing altın yıkama sıvımızı. Öncelikle boş bir beherimize yaklaşık ne kadar koyalım? 300 milim yeterli gelir. İşleme başlamadan önce sıvımızı arkadaşlar ısıtıyoruz. Yani kaynama seviyesine getiriyoruz. Bir 10 dakika içinde zaten dumanı tüter hale gelecek. Sıvımızı ısıttık. Bir 10 dakika yeterli geliyor. Şimdi ise aktivatörümüzü hazırlıyoruz. Aktivatör ne işe yarıyor? Bu sıvıyı aktif etmeye yarıyor arkadaşlar. Aktivatör kullanırken, daha doğrusu kimyasal ürün kullanırken muhakkak gözlük ve eldiveninizi kullanın. Ne kadar bir aktivatör ilave ediyoruz? Yaklaşık 10 milim kadar yeterli geliyor. Evet, sıvımızı, ısıtmış olduğumuz sıvımızı ürünümüzün üzerine boşaltıyoruz. Aktivatörümüzü de hazırladık. Şimdi ise yavaş bir şekilde, bakın arkadaşlar, direkt bu şekilde boşaltmıyorsunuz. Yavaş, damla damla, milim milim sıvımızın içine boşaltıyoruz. Evet, aktivatörümüzü boşaltıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi direkt tepkimeye girdi. Altın kaplamalarımızı sıvımız şimdi içine almaya başlayacak. Bu şekilde arkadaşlar köpürebilir. Yavaş yavaş altın madenlerini içine almaya başlayacak. Aktivatörünüz az gelirse biraz daha ilave edebilirsiniz tepkime bittiği zaman. Şöyle göstereyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi bütün altın kaplamaları yavaş yavaş içine almaya başladı.
Altın kaplamalarımızı içine aldı sıvımız. Şimdi boş beherimize bu şekilde bir süzelim. Size dibindeki metal aksamı göstereyim. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bütün altın kaplama şu anda sıvımızda. Şimdi bu sıvıyı ne yapıyoruz? Sıvımızı arkadaşlar bir ocağa koyuyoruz. Bir 20 dakika kaynatıyoruz. Yani aktivatör koymuştuk. Bu aktivatörün buharlaşması için aynı nitrik asit muhabbeti. Atmış olduğumuz aktivatör buharlaşacak, uçacak. Yani neredeyse yarı yarıya kaynatırsanız daha verimli olur. Yani asit 400 milimse 200 milime kadar buharlaştırıyoruz. Şimdi ocağımıza koyup kaynatma işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet, kimyasalımızı kaynattık ve artık çökertme işlemi için hazır. Öncelikle ne yapıyoruz? Hidroklorik asit ekliyoruz. Peşinden arkadaşlar cemoksin AU ve peşinden hidrazin hidrat. Neden böyle yapıyoruz? Arkadaşlar bu altın yıkama sıvısında hiç sıfır bir kayıp için bu üç ürünü de kullanıyoruz. Yani sıvımızda hiçbir şekilde altın madeninin kalmamasını sağlıyoruz. Birçok çökertme yöntemi var. O yöntemlerde de yapabilirsiniz. Sadece sodyum metabisülfit ya da hidrazin de kullanabilirsiniz. Ama bu yöntemi kullanırsanız daha sağlıklı oluyor. Şimdi öncelikle kimyasalımıza hidroklorik asit ekliyoruz. Ne kadar? Bir 50 milim yeterli geliyor. Hidroklorik asit ne yaptı şu anda? Sıvımızın içindeki maden tuzlarını çözdü arkadaşlar. Hafif şöyle çalkalayabilirsiniz. Köpürmesinin geçmesini bekliyoruz. Peşinden cemoksin AU ne kadar atıyoruz? 50 milim yeterli geliyor. Ve peşinden 20-25 milim hidrazin hidrat atıyoruz. Ve hafifçe çalkalıyoruz. Yemek tarifi oldu bu da. Ona benzedi arkadaşlar. Şimdi ocağımıza koyuyoruz ve renk çamurumsu olana kadar kaynatıyoruz. Yani bir 15 dakika kaynatıyoruz. Zaten beherin dibine baktığınız zaman maden çökmeye başlayacak arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, konnektörlerden çıkan altın madenini sizlere gösterdik. İşlemlerimiz zor değil. Arkadaşlar bu tip ürünlerde yaklaşık şöyle söyleyelim, kilogramda 9 grama kadar olan bu tip konnektör modelleri var. Tabii ki bunları işleyerekten çözmeniz gerekiyor. Ama en basit olarak böyle normal ortalama bir sınıf olan konnektörlerden yarım grama yakın madenler alabilirsiniz. İşlemlerimiz zor değil arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi basit bir şekilde düzgün bir sıralama ile işlemlerimizi yaptık ve saf altın madenimize ulaştık. Altın yıkama sıvısıyla yapıyoruz bunları. Niye arkadaşlar? Çünkü dumandan kurtulmuş oluyoruz. Herhangi bir dumana maruz kalmamış oluyoruz ve daha hızlı işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz.